Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere incelediğiniz 3 farklı parametreyi PowerPoint'te animasyon kullanarak nasıl görselleştirebileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Ben örnek çalışmamda üretim, fire ve kalite değerlerini animasyonlu kürelerle göstermeye çalıştım. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Bunun için ister fonksiyon F5 tuşuna basarak bu şekilde, isterseniz de burada slide gösterisi sekmesine gelip baştan butonuna basarak çalıştırabilirsiniz. İkisi de aynı sonucu verecektir. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için yeni slide diyorum buradan. Öncelikle şunları siliyorum. Ve ekleye girip şekillerden şuradan şu daireyi seçiyorum ve tıklıyorum. Bunu biçimden biraz büyüteceğim. Ama şuradan büyüteceğim. Eşit bir şekilde olsun. 6'ya 6 olsun yapacağım. Bunu yine biçimden dolgu olarak da şöyle açık renk seçeceğim. Tekrar ekle şekiller diyorum yine. Ve bu sefer de şunu seçiyorum. Bunu da 6'ya 6 yapacağım. Eşit şekilde olsun diğer dairemizle. Şuradan şu sarı noktalardan çekiyorum ve şöyle bu sanırım 150. Şuradan dolguya geliyorum. Gradyan dolgu diyorum ve şunu seçiyorum. Tekrar ekle şekiller. Yine şu daireyi seçiyorum ama bu sefer şöyle bir oval çiziyorum. Ve bunun rengini de biraz daha koyu yapıyorum. Ana hat olmasın. Şunun da ana hat olmasın. Şunu şuraya çekiyorum. Ve bu ikisini grupluyorum. Tekrar ekleden Word Art diyorum. Şunu tıklıyorum. Ve buraya 150 yazıyorum. Bu seçiliyken girişten yazı karakterini beyaz yapıyorum. Şöyle kalın yapıyorum ve biraz küçültüyorum. Şimdi ilk şeklimizi tekrar seçiyorum. Buradan animasyonlardan süpür diyorum. Yani şu şekilde yukarı çıkması sağlıyorum. Şunu da şuradan yakınlaştırma diyorum. Tekrar ekleye geliyorum ve buradan da bu sefer şekillerden yine bir oval seçiyorum ve şunun altına bunu ekliyorum. Sağ klik, şekli biçimlendir diyorum. Buradan dolguya ve gradyan dolgu diyorum. Şu stop noktalarını kaldırıyorum. Şunu rengini siyah yapacağım. Şunu da beyaz yapacağım. Şuradan da yol olarak seçeceğim bunu. Ve kenarlık ana hattı olmasın. Şu şekilde. Bunu da animasyonlardan sol diyeceğim. Ve buraya geliyorum animasyon bölmesine. Buradan sırayla bir oynatalım. Buradan birinci animasyon bittikten sonra 2 ve 3 çıksın. Yani şöyle yapacağız. Bunu şuradan öncekinden sonra başlat diyoruz ve şurada gördüğünüz gibi hemen şu sağ tarafı kaydı. Bunu da aynı şekilde. İkisi birlikte şunu tıklıyorum ve buradan oynat diyorum tekrardan. Şu şekilde. Şimdi bunu kapatalım. Şunu da kapatalım. Şunları bir yerine alalım. Tekrar slide gösterisi baştan oynat diyelim. Tabi bir önceki slaytımıza döndü bu. Bu bittikten sonra diğeri geçecek şimdi diğerine. Evet. Tamam, istediğim oldu. Şimdi ikincisini yapabilmek için bunların hepsini Ctrl A ile seçiyorum ve
kopyalayıp Ctrl C ile kopyalayıp şuraya Ctrl V ile yapıştırıyorum. Çekiyorum şunu şuradan. Şunun içindekilerini bir ayıralım. Çünkü tabi grubu çöz diyelim. Çünkü renklerini ayarlayacağız bunların. Önce şunun renginden başlayalım. Bu sefer şu renk olsun. Ana hattı da bunun koyusu olsun. Şunu seçiyorum. Yine aynı rengi seçeceğim. Ve biraz daha koyusunu alacağım. Gradyandan da şunu seçeceğim. Şunu da en koyu olarak seçeceğim bunda. Şimdi bunun değerini %80 olarak değiştireceğim. Şunu da %80'e göre ayarlayacağım şunun yüksekliğini. Tahmin ediyorum şu şekilde bir %80'i sağlamış oluruz. Biraz daha yükseltelim. Şunu da buna göre ayarlayacağım şimdi boyunu. Herhalde bu iyi. Şimdi tekrar şunları bir gruplayalım. Şu rengi tekrar bir değiştirelim. Şöyle biraz daha açık olsun. Tekrar animasyonlara geliyorum. Animasyon bölmesini açıyorum. Şurası şunların animasyonunu tekrar düzenleyelim. Bunun için şunu kapatalım. Şöyle yapalım. Tekrar bunu seçip süpür diyorum. Şunu seçip yakınlaştır. Şunu da seçip solarak diyorum. Şimdi tekrar animasyon bölmesini açıyorum. Sıralama olmadı. Şunu 2, 3, 4. Tamam bu şekilde olacak. Yalnız bu birlikte açılması lazım. Yani şunu düzelteceğiz. Ve son olarak da şunları seçip Ctrl C, Ctrl V diyorum. Şuraya çektiriyorum. Bunun da değerini %30 yapacağız. Bunu da buna göre ayarlayacağız yine. Şunu gruplandırmasını çözelim. Şöyle yapalım. Şunun rengi de yeşil olsun.
Şunu da indirelim. Şöyle 130 olacak şekilde. Bu da şöyle olsun. Şu da koyu yeşil olsun. Tekrar bunları gruplayalım. Tabi ayarlamamız gerekiyor şunun boyutunu. Gruplandırıyorum. Tekrar buraya alıyorum. Bu seçiliyken animasyonlardan süpür diyorum buna. Şuna yakınlaştır. Şuna da solarak diyorum. Ve bunları şimdi sıralıyorum. Şu grubu başa alıyorum. Şunu öncekinden sonra başlat. Şunu da öncekiyle başlat. Şimdi hepsini sırasıyla bir izleyelim. Şunu yerine alalım. Son bir kez de şuradan izleyelim. Bu bizim şimdi yaptığımız. PowerPoint'te animasyonlu kürelerle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanız ve yeni videolarımdan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.